Arı sokması çok fazla can yakan ve uzun bir süre bunu yaşatan sorunlardan biridir. Ayrıca eşek arısı sokmaları çok daha ciddi problemlerle karşı karşıya bırakabilir. Tabii arının zehrini akıttığı kısım da yine bu konuda büyük bir öneme sahiptir. Üstelik bu konuda göz kapağı, ağız ve dil gibi kısımlar çok tehlikeli olarak yer almaktadır. Bu konuda yapılabilecek belli başlı farklı ve doğal yöntemler arı sokmasına iyi gelmektedir. Fakat bu doğal yöntemlere geçmeden önce yapılması gereken bazı unsurlar şunlardır. Öncelikle bir cımbız yardımıyla arının iğnesi vücuttan dikkatli şekilde çıkarılmalıdır. İğnedeki zehir 2-3 dakika içerisinde kana karıştığı için bu konuda acele etmek önemlidir. İlk olarak soğuk kompres ile beraber bölgedeki ağrıyı ve acıyı dindirmek en önemli hususlardan biridir. Fakat buz kesinlikle doğrudan iğnenin olduğu bölgeye dokundurulmamalıdır. Bir bez parçasının içerisine buz eklenerek yavaş ve dikkatli şekilde ilgili bölgeye kompres uygulanmalıdır. Daha sonra şimdi ise size anlatacağımız bu doğal kaynakları değerlendirmek suretiyle arı iğnesinin verdiği ağrı, şişkinlik ve kaşıntıdan kurtulma şansını elde edebilirsiniz. Arı sokmasına evde yapılacak birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Zehrin getirdiği şişkinlik, ağrı ve acının dinmesi konusunda başvurulması gereken doğal kaynakları şöyle sıralayabiliriz. Lavanta yağı arı sokmasına iyi gelir. Lavanta yağı hem eşek arıları hem de diğer tüm arı çeşitleri konusunda en etkili doğal kaynaklar içerisinde bulunur. Rahatlama hissi veren lavanta yağı anında zehri alma potansiyeli teşkil etmektedir. Bir pamuk kullanmak suretiyle arı zehrinin olduğu bölgeye lavanta yağını dikkatli bir şekilde uygulayabilirsiniz. Soğan arı sokmasına iyi gelir. Soğan bilindiği üzere doğal bir antibiyotiktir ve pek çok enfeksiyona karşı kullanılır. Aynı şekilde arı sokması için de kullanılan ve iltihabı dindirecek bir seçenektir. Soğanı ikiye bölerek iç kısmını arının soktuğu bölgeye dikkatli şekilde uygulamanız yeterlidir. Bu sayede zehri alabilirsiniz. Sarımsak arı sokmasına iyi gelir. Antiseptik özelliği olmasıyla beraber soğan gibi sarımsak da arı zehrini almak için oldukça etkilidir. Yapılması gereken sarımsak dişlerini iyice ezdikten sonra yaraya dikkatli bir şekilde uygulamaktır. Karbonat arı sokmasına iyi gelir. Kızarıklık, kaşınma ve yanma hissini alabilmek için iltihap kurutucu etkisi bulunan karbonat kullanılabilir. Yapmanız gereken bir tatlı kaşığı karbonatı bir bardak su içine eklemektir. Daha sonra karıştırmak suretiyle ilgili bölgeye uygulayabilirsiniz. Yoğurt arı sokmasına iyi gelir. Ağrıyı dindirmek ve yanmayı almak için yoğurt en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle soğuk yoğurt kullanılarak dikkatli şekilde bölgeye sürebilirsiniz. Elma sirkesi arı sokmasına iyi gelir. Arı sokması için başka bir malzeme ise elma sirkesidir. Özellikle kaşıntı ve ağrı alabilmek için oldukça etkili doğal bir kaynak olduğunu söylemek mümkündür. Bir pamuğun üzerine belli miktar elma sirkesi dökerek arının sokmasının olduğu bölgeye yavaşça uygulayabilirsiniz. Saydığımız bütün bu doğal yöntemler kullanılacak en etkili seçenekler arasında yer alıyor. Bu olanakları arı sokmasıyla karşı karşıya kaldığınız zaman kendiniz ve sevdikleriniz adına evinizde kolay bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Peki arı sokmasında alerjik bir durum meydana gelirse ne yapılmalıdır? Arı sokmasına karşı alerjik bir probleminiz varsa mutlaka bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Böylece problem daha fazla büyüyerek ciddi sorunlara neden olmadan güvenli bir şekilde zehir vücuttan atılabilir. Ayrıca yine videomuzun başında arı soktuğunda yapılması gereken ilk uygulamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu uygulamayı tekrar hatırlatacak olursak, öncelikle bir cımbız yardımıyla arının iğnesini vücuttan dikkatli şekilde çıkarılır. İğnedeki zehir 2-3 dakika içinde kana karıştığı için bu konuda acele etmek önemlidir. İlk olarak soğuk kompres ile beraber bölgedeki ağrıyı ve acıyı dindirmek önemlidir. Fakat buz kesinlikle doğrudan iğnenin olduğu bölgeye dokundurulmamalıdır. Bir bez parçasının içerisine buz eklenerek yavaşça ve dikkatli şekilde ilgili bölgeye kompres uygulanmalıdır. Bu ilk aşamada gerçekleştirilecek uygulamalar ağrının dinmesi ve acının azalması noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.